Molovay'dan herkese merhaba. Adobe Illustrator ile logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Sıfırdan bir logo yapacağız bugün. Programımızı açalım. Daha sonra şuradaki kareyi seçelim. Daha sonra bunu şöyle klavyenin alt tuşuna basılı tutarak şu şekilde kopyalayabilirsiniz. Şöyle. Hepsini seçiyorum. Bir isim girmemi istiyor. C diyorum. Ve bunları siliyorum. Sildikten sonra tekrardan aynı şekilde oluşturuyorum. Şöyle. Daha sonra üzerine bir defa tıklıyorum ve efekt kısmına geliyorum. Bu kısımdan 3D'yi seçiyorum ve buradan Revolve'u işaretliyorum. İşaretledikten sonra şu kısımları 0 veriyoruz. Şunu etkin kılıyoruz. Şuradaki kısmı 90 yapıyoruz. 90 yaptıktan sonra şurada Map Earth var. Buna bir defa tıklıyoruz ve şu kısımdan bu çizgileri buluyoruz. Bulduktan sonra buradan şu kısımda kaydetmiş olduğumuz C'ye bir defa dokunuyoruz. Evet, şimdi daha iyi gözükmesi için şuradaki seçeneği aktif kılıyoruz. Şimdi şuradaki çizgiler tam gelsin istiyorum. Evet. Dedikten sonra ok tuşuna basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi şurada şöyle bir çizgi çıkacak. Bu çizgiye bir defa tıklıyoruz ve buradan Object kısmını açıyoruz ve bu kısımdan da Expand Applications seçeneğini seçiyoruz. Seçtikten sonra Ungroup diyoruz. Bir defa daha diyoruz. Ve buradan Release Clipping Mask seçeneğini seçiyoruz. Aynı şekilde buraya da geliyoruz ve Release Clipping Mask diyoruz. Dedikten sonra şunu şöyle aşağı doğru çekelim. Evet. Şimdi şu soldaki kısma tıklıyorum ve klavye üzerinden alt tuşuna basılı tutarak şöyle yana doğru kaydırıyorum. Yani kopyasını almış oluyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunun hepsini seçiyorum. Şu kısımdan Transform açıyorum ve Reflect kısmına tıklıyorum ve buradan kopya alıyorum. Aldıktan sonra üsttekini aşağı doğru sürüklüyorum şu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle hepsini seçiyorum. Şimdi aşağı kısmın saydam yani yansımasını istiyorum. Şu üsttekinin yansımasını istiyorum aşağı kısımda. O yüzden şuradaki kareyi seçiyoruz ve şöyle hepsini kaplayacak şekilde yani ekranı kaplayacak şekilde karemizi çiziyoruz. Daha sonra şu kısımdan buraya tıklıyoruz. Burası white black olacak. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Evet, şu kısımdan evet biraz daha iyi. Daha sonra şuradan hepsini şu şekilde
seçiyoruz. Seçtikten sonra şuradaki opak ayarı var. Buna bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şuradaki ok işareti var aşağı doğru olan. Ona bir defa tıklıyoruz ve buradan Make Opacity Mask diyor. Buna bir defa tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi saydam olmaya başladı. Eğer saydamlığını beğenmediyseniz buradan bunu şöyle 80, 50, 40 düşürebilirsiniz. Ben bunu 30 yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra şu kısma bir tane kare çizeceğim. Elips. Elips tool yazan yere tıklıyoruz. Şöyle tıkladıktan sonra şu kısma geliyoruz ve bunu radikal yapıyoruz. Şuradan şu ayarı verdikten sonra bunu kapatıyoruz. Şunu şöyle hafiften sola doğru kaydıralım. Şu kısma bizim yazımız gelecek. Şöyle yazıyı seçelim. Bu kısımdan en uygun olanı seçelim. Evet. Seçtikten sonra şu alt kısmına şöyle bir çizgi çekmek istiyorum. Evet. Şunu biraz daha şöyle yapabiliriz. Şöyle geri alalım. Şu şekilde. Evet. Aynı şekilde şu yazımızı da şöyle yapalım. Şöyle şu kısma gelelim. Karemizi seçelim. Hatta bu işlemi şurada yaparsak daha iyi olur. Hem şununla karışmamış olur. Şuradan White Black'i seçiyoruz. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra bunun hepsini seçiyoruz. Şöyle. Seçtikten sonra şurada opak ayarı var. Bunu beğenmezseniz 70, 40, ideal 50'dir.
Şöyle ayarlayabilirsiniz. Evet. Yani işlemimiz bu kadardı. Şöyle uzaktan baktığınız zaman. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.